Sevgili dostlar, şu gördüğünüz kitaplardan ilki Almanca A'dan Z'ye diller yazıyor. 1961 baskısı. Ben zannediyorum bunu 1964 veya 65 yılında öğrenci harçlığıyla satın almış olmam lazım. Şu da hani YouTube kanallarında tarih üzerine konuşan arkadaşlar hem tarih anlatırlar hem de bolca haritalar gösterirler ya. İşte o haritaların kaynağı olan yayın evinin bir kitabı. Severim. Bazen bir yapraklık bir harita bile 100 sayfada anlatılamayandan fazlasını size anlatabilir. Bu sözleri etmemin nedeni şu, yani yaşım 80'i aştı ama dil ve tarih ile en az 60 yıldır ilgileniyorum. Yani dil ve tarih üzerine 60 yıldır ne bulursam okudum ve bununla ilgili belirli bir elbette birikimim oldu. Ama ben tabii meslekten dilci değilim, tarihçi de değilim. Ben kendim Almanya'da makine yüksek mühendisliği tahsili yapmış biriyim. Yani mühendisim. Tamam mı? Kitap arkaya versene kitabını. Şimdi benim Hititçe yaşım 80'i aştı dedim ya, daha duyuluyor mu sesim? Çok güzel. Daha ben doğmadan önce bile bu ülkede Sümerce'nin Türkçe olabileceğine dair tevatürler vardı, konuşmalar vardı, iddialar vardı vesaire. Gerçi bugüne kadar şöyle dişe dokunur tam bir kanıt yapılmasa bile bu vardı. Çocukluğumdan beri ben de bunları duyarım. Benim ilk merakım Sümerce'dir, Hititçe değil. Hititçe'ye sonradan tesadüfen girdim. O fazla vaktimiz olmadığı için onun detayına girmeyeceğim. Şöyle diyeyim, hiç bilmediğiniz bir dille araştırma yapacaksanız, onun kendi yazı işaretlerinizle, metinler kendi yazı işaretleriniz yazılmış olsa bile doğrudan doğruya uzun metinlere girmenin hiçbir faydası olmaz, mantığı da yoktur. İncelemek için önce o araştırdığınız dilin yapısına bakmanız lazım. Yani yapısından kastettiğim grameri konusunda biraz fikir edinmeniz lazım. O da yetmez. İşte ise gene mi? Söz varlığı konusunda hiç değilse en azından birkaç yüz tane kelimeyi anlıyor ve tanıyor olmanız lazım. Ben de öyle yaptım. Önce Hititçe konusunda yapılmış gramer kitaplarına şöyle bir göz attım. Baktım ki bunların çoğu, baktım derken yabancı dillerde yazılmış olanlarını kastediyorum. Türkçe'de yazılmış doğru dürüst bir gramer kitabı yok. Ben birinin kitabı olduğunu da biliyorum. O da Batılıların yazdığının bir kopyasından başka bir şey değil. Ama ona rağmen bu kitaplarda bir takım şeyler elbette görebilen öğreniyor. Ben bu kitaplardaki
gramerle incelerken tespit ettiğim bazı şeyler var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. O gramer kitaplarından görebildiğim kadarıyla Hititçe'de aynı Türkçe gibi sondan eklemeli bir dil olduğunu gördüm. Oradaki örneklerden onu siz de görüyorsunuz. Sonra Hititçe'nin cümle yapısı aynı günümüz Türkçesinde olduğu gibi özne, nesne ve yüklem şeklinde. Yani çekimli fiil Türkçe'de olduğu gibi cümlenin en sonunda. Zaten bu örneklere bakarken ilk bu aşağıdaki cümleyi gördüğüm zaman kitaplarda tabii pek çok örnek cümleler var, örnek sözler var, şunlar bunlar var. Benim değerlendirmelerim farklı. Bunu bu şekilde değerlendiremeyenler de olabilir. Zaten şu alttaki cümleyi gördüğüm zaman tamam bu dil Türkçe demekten kendimi alamadım. Orada şöyle yazıyor. Erende ağzı görse de hiç işlemezdi. Şimdi burada eğer şu ilk başta görse diye okuduğum sözde sondaki heceyi sağ değil de as okursanız en altta şurada olduğu gibi o zaman cümlede erende ağzı görür lakin işlemezdi şeklinde dönüşür. Bu bile dilin Türkçe olduğuna yeterli kanıt sayılabilir ama tabii ki bununla yetinmemek lazım. Bundan başka gramer kitaplarında tespit edebildiğim kadarıyla Hititçe'nin sayıda sıralama ekleri aynı günümüzdeki Türkçenin oldukça benzeri var. Mesela hani biz birinci, üçüncü, beşinci deriz. Onlar Hititçe'de ki ekler anna diyor. Belki bu Batılıların okuduğu bir ifade. Belki de tam doğru okuduklarından %100 emin değiliz. Belki düzgün okunsa günümüz Türkçesine daha yakın olabilir. İnki, ünkü gibi. Büyük bir ihtimalle tabii ki İngilizcesi de aynı şeyle orada da ikinci, üçüncü şeklinde demiş. Ondan sonra sayıda sıralama eklerinden sonra üleştirme ekleri de neredeyse günümüz Türkçesiyle hemen hemen aynı. Onu Batılılar iz diye okumuşlar ama bu Türkçe'de S ile R arasında ilişki vardır. Yani birbirine dönüşebilir seslerdir. Onlar büyük bir ihtimalle orijinali gerçekten S de olabilir, R de olabilir. Tam iyice onu tespit edemiyoruz. Ben hiç çivi yazılı metinleri görmedim. Sadece onların transkripsiyonlarını yaptım. Ayrıca dilde isim ve sıfat tamlamaları var. Hititçe'deki isim ve sıfat tamlamaları da günümüz Türkçesinden çok da farklı değil. Siz sözlüklerde şu kısmı göremezsiniz. Sadece en son şu tercüme ile en baştaki ilk sıradaki ifadeleri görürsünüz. Şimdi sadece bu ikisini görenlerin bunlardan fazla bir şey anlamayabilirler. Ancak biraz bunu anlamak için de dilimizin eski şekillerini bilmek lazım. Eski şekillerini derken Oğuz destanlarının dilini bilmeniz lazım. Kaşgarlı Mahmud'un lügatının dilini bilmeniz lazım. Ondan sonra Uygur sözlüğünden bir şeyler
öğrenmeniz lazım. Yakut sözlüğüne bakmış olmanız lazım. Bunlara bakarsanız bir parça, aslında bunlar da o kadar atılan deve değil. Yani bir senede yapılabilecek çalışmalardır. Bunu sindiren, özümseyen kişiler Hitit metinlerinde anlamakta çok da zorluk çekmezler. Ancak tabii bugün biz günümüzden 1300 yıl eskide kalmış Bilge Kağan'ın dilini bile kolay kolay yeni nesil anlayamaz. Anlayamayışının sebebi şu: Türkçe dahil dünyadaki bütün diller zamanla değişir. Bu değişimlerde ses değişmeleri olur, ondan sonra anlam değişmeleri olur, kelime içinde ses yer değiştirmeleri olur, hece yer değiştirmeleri olur vesaire. Bu diller eskidiği için. Halbuki elimizde bulunan çamur tabletlere yazılmış Hitit metinleri bugün Orhun Türkçesinden en az 2500 yıl daha eski. Günümüzde Bilge Kağan'ın dilini tam anlayamayan bir nesilinden 4000 yıl önce konuşulmuş bir Türkçeyi anlamasını beklemek pek doğru değil, kolay da değil. Ancak bunu uzmanları anlayabilir. Zaten herkesin anlaması da şart değil. O uzmanları bu dili incelesin, anlasın. Ondan sonra kitaplar, makaleler yazsın. Türk'ün kültürünü, eski kültürünü yeni nesillere aktarsın. Bizim beklediğimiz de bu. O yüzden şimdi burada şeyi göremeyince en başta bu Sakuni dersen günümüzde hiçbir şey anlayamazsınız ama bu nedir? Bu bir isim tamlamasıdır. Ben burada onu ayırdım. Günümüzdeki şekline soktum. Sakuni. O ikinci kısmın günü anlamında olduğunu aşağı yukarı Türkçe'ye aşina olan herkes kestirebilir. Bunu Batılılar bilemez de, Almanlar, İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar bunu bilemezler de bir Türk bunu anlar. Bir Türk bunu anlar. Ancak tabii bunu tam anlamak için de eski Türklerin bahar mevsimine yaz mevsimine de yay dediğini bilmemiz lazım. Bunu bilirseniz bunu çözmek hiç sorun değil. O yüzden garip bir şekilde İngilizceye tercümesini hem bahar hem de yaz diye tercüme etmişler. Onu tam belki hakikaten bazı yerlerde yaz şeklinde geçiyordur, bazı yerlerde bahar şeklinde geçiyordur. Onun da sebebi şu. Hecede bir harf noksan. Bir harf noksan. Türkçe'de S ile Y arasında ilişki var. Yani birbirine dönüşebilen seslerdir bunlar. Yani sağ yerine ya diyebilirsiniz. Ama bu tek başına yetmez. Günümüz Türkçesine benzemesi için ya hecesinin sonuna bir ses daha gelmesi lazım. Eğer bu Z ise bahar olur, Y ise yaz olur. Yay gününde yay sözü Türkçe'de tabii yayla da yazın geçirildiği yer anlamında olduğunu hepimiz biliyoruz. Ayrıca yaymak fiili de hayvan otlatmak, hayvanları beslemek anlamında bir sözdür. Onun altındaki hapina sözünü, ben de onu sondaki ina'ya ayırdım. Onu har ini olarak okudum.
Har-ini olarak okudum. Zaten İngilizcesi de 3 aşağı 5 yukarı öyle, orada da ateş yuvası yazıyor. Ateş yuvası, in sözünün yuva anlamına geldiğini de hepiniz bilirsiniz. Ama hatırladığım kadarıyla Türk Dil Kurumu bu har-ini sözü belki daha sonraları fır-in şeklinde dönüşmüştür. Türk Dil Kurumu fırın sözünü Türkçe kabul etmez. İtalyanca derler. Öyle. Bakın bir. Bu ateş yuvası şu gördüğünüz konstrüksiyondur. Aşağıda ateşi görüyorsunuz şeyde. Ben bunun bir benzerini Mekke'de gördüm. Ama Mekke'de bunu işletenler Türkistan kökenli ya Kırgız ya Uygur olan kişilerdi. Türkler işletiyordu yani. Onlar bu tür konstrüksiyona alışıklar, tanıyorlar, biliyorlar ve şey diyorlar. Dolayısıyla bunu İtalyanlardan öğrendiğimiz lafı bence bir palavradan başka bir şey değil. Anadolu'da bu çok kullanılan bir konstrüksiyon. Bunun bir başka konstrüksiyonu da bu şekilde. Yani öteki yerin içinde olan bir konstrüksiyon. Bu da yer üstünde olan bir konstrüksiyon. Her ikisi de Ankara'nın köylerinde kullanılan bir şey. Ben kendim Ankaralıyım. Bizim köyde aşağı yukarı bu gördüğümüz konstrüksiyona benzer fırınlar var. Ama Ankara'ya şöyle 30-40 kilometre ileride bir yerde de bir önceki konstrüksiyona benzer fırınlar var. Ondan sonra burada isim tamlamalarından Kuan ili diye bir söz var. Bunu da ilk bakışta herkes anlayamaz. Ben de bunu Kuan isi diye ayırdım. Bu da aslında gene bir söz noksan. Bunu kadın işi olarak da anlamak mümkün. Karı işi olarak anlamak da mümkün. Her ikisi de mümkün de ama tabii ki çivi yazılı metne bakmak lazım veya nerelerde kullanıldıysa oralardan araştırmak lazım. İngilizceye tercüme aşağı yukarı doğru, fena değil. Onun bir altındaki sözde kur-uru daha doğrusu. Bu söz aslı Sümerce. Sümerce olmakla birlikte anlamı da ya dağ eri veya bozkır eri anlamında bir sözdür. Ancak dağda yaşayanlar veya bozkırda yaşayanlar pek tarımı bilmezler, tarımla uğraşmazlar. Genellikle hayvancılık yaparlar ama bazen de geçinebilmek için yağma hareketlerinde bulunurlar. Yağmacılık yaparlar. O yüzden onlar yerleşik halklar için sadece kelimenin aslı en basit anlamı dağ adamı ama neticede yağma yaptıkları için o şeyler nezdinde düşman anlamını kazanmıştır. Düşman olarak şey yaparlar. Onun bir altındaki kelimede Batılılar As-Susani diye okumuşlar bunu. Ben onu ayırdım. As-Usanı. Gene Türkçe'de S ile T arasında ilişki var. Birbirine dönüşebilen kelimelerdir. Onu da at uşakı şeklinde gördüm. Her ne kadar İngilizler onu at eğiticisi demişse de at eğiticisi değil. Sözün aslı at uşağıdır. Böyle. Bir de Hititçenin sıfat çekimleri de neredeyse günümüz Türkçesiyle 3 aşağı 5 yukarı aynı sayılır. Burada görüyorsunuz. Onlar ilk okudukları anis şeklinde okumuşlar. Ama onu en is şeklinde okumak mümkün. İkinci okunuştaki S harfi
S harfi L'ye dönüşebilir. Türkçe'de L, Ş ve RZ değişimini bizim dilcilerimiz gayet iyi bilir. O yüzden Türkçeyi iki ana gruba ayırmışlar. Lir Türkçesi ve Şaz Türkçesi diye. Dolayısıyla bu Anis diye Batılıların okuduğunu ben Enis diye okudum. Onu da günümüzde gelinceye kadar onun en ilk kelimesine dönüştüğü kanısındayım. Onun bir altındaki de bir üstün en ilk yerine en ilkin. Onun bir altında annaz dediklerini ben en az diye okudum. Ondan sonra analli diye onların okudukları ben en eski diye okudum. Zaten İngilizceye tercümelerde aşağı yukarı benim şu öngördüğüm şeylerin hemen hemen aynısı. Bu gramer kitaplarında şöyle diyorlar Batılılar. Hititçe'de sadece iki zaman ayrımı var. Bir şimdiki zaman var, bir de geçmiş zaman var. Başka zaman Hititler bilmiyordu. Halbuki işte öyle değil. İşte öyle değil. Benim incelediğim metinlerde şunu gördüm ki Hitit metinlerinde hem bileşik zamanlar var. Bileşik zamanlardan aynı hem dili geçmiş var, hem mişli geçmiş var. Hem de gelecek zaman var. Gelecek zaman var. Bunu Batılılar göremiyorlar. O da yetmiyor. Tasvir fiillerinin kullanımı var. Tasvir fiillerinin kullanımı var. Tasvir fiillerinden şunu kastediyorum. Herkes başka bir şey anlayabilir de. Mesela masallarda şöyle bir cümleler var işte. Ahırlarında sığırlar boğuldu, ağlarında koyunlar boğuldu gibi ibareler var. Halbuki o ibareleri ben biraz başka türlü okudum. Orada boğuldu demiyor. Boğula yazdı diyor. Boğula yazdı. Boğula yazdı. Yani boğulmaya yakın bir duruma geldi. Bir felaket senaryosunu anlatıyor o metinler. Bir şeyleri böyle. Dolayısıyla dediğimiz gibi 4000 yıl önce de Türkçe bugünküne yakın gelişmiş bir dildir. Öyle vıldır vızık bir dil de değildi. Şimdi ben zaten çok değil, bu 10-15 günlük bir süremi aldı gramer kitaplarını yapmak. Ama bu yetmiyor. Bir de söz varlığına bakmak lazım. Onun için de sizin sözlükleri incelemeniz lazım. Sözlükler içinde de Amerikalıların yaptığı çok büyük bir sözlük var. Chicago sözlüğü diyorlar. Her harfle bir cilt yapmışlar neredeyse. Ama bana göre saçma sapan bir sözlük. Bir şey yok. Onun yerine nereye gitti o şey? Copeland diye birinin takriben 250-300 sayfalık bir sözlüğü var ama bu çok dilli bir sözlük. Bunu başta İngilizcesini yazmışlar, ondan sonra işte Rusçası şu, Almancası şu bu falan diye. Biri tesadüfen bunu sadece Hititçe İngilizce şekline çevirmiş. Öyle çevirince metin 70 sayfaya düşmüş. 70 sayfa ama gene her sayfada takriben 50'den fazla, 50 civarında kelime var. Bu şu anlama geliyor, 3000'den fazla kelime var. Ben bu 3000 kelimeden fazla olan sözlüğü 5 ay boyunca kelime kelime inceledim. Ve orada da sözlerin çok büyük çoğunluğunun, tabii sözlerin bir kısmı da yanlış okunmuştur. Onların doğru okunduğunu da, hepsinin doğru okunduğunu kabul edemeyiz ama doğru okunanların listeye aldım. Onu Copeland'ın 70 sayfalık sözlüğü bende 90 sayfaya çıktı. Çünkü ben biraz büyük puntolarla yazdığım için öyle oldu. Ayrıca sonra sözlüğü
Zaten İngilizceden Hititçe'ye bir sözlüğün hiçbir manası yok. Ne yapacaksınız ki bugünden sonra Hititçe kitap yazacak veya makale yazacak değilsiniz. Ancak Hitit metinlerini anlayacak bir İngiliz için İngilizceden Hititçe'ye değil de Hititçe'den İngilizce'ye bir sözlüğe ihtiyaç vardır. Aynı şekilde Türkler için de aynı şey geçerli. Bizim için de Hititçe'den Türkçe'ye olan bir sözlüğe ihtiyacımız var. O yüzden ben o sözlüğü Hititçe'den Türkçe'ye çevirdim. Bunu çevirmek de yani kitabı incelemek kadar biraz zamanımı aldı. O sözlüğü kitabı yazarken de bu sözlükte bulunmayan bir takım şeyleri her cümlenin başında yeni gelen kelimelerin açıklamasını falan da yaptım. Onları da eklediğim zaman bir 140 sayfalık benim kitap bilgisayar sayfasıyla bir metin ortaya çıktı. Onu kitabın sonuna eklemeyi çok isterdim ama kitabın hacmi hem çok artar, fiyatı pahalanır diye onu kitabın sonuna koymaktan şimdilik vazgeçtim. İleride belki o sözlük yayınlanabilir. O benim bilgisayardaki 150 sayfa kadar olan şey belki kitap haline gelince 200-250 sayfalık bir şey haline gelebilir. Bu gramer kitaplarını ve sözlükleri inceledikten sonra dilin Türkçe olduğuna dair kanaatim kesinleşti. Ondan sonra Hitit metinlerini inceleyebilecek, yani uzun Hitit metinlerini inceleyebilecek cesareti kazandım. Onu da Alman üniversitelerinin ortak işbirliğiyle oluşturdukları Hittitology Portal Mainz diye bir internet sitesi var. Bu sitede Hitit metinlerinin çoğunu kendi okuyuşlarına göre yayınlamışlar. Ben de o sırada pek çok metni inceledim. Ama buna rağmen Batılıların okudukları ve bastıkları diyorlar ki 70 cilt olmuş. Hitit metinleri 70 cilt yayınlamışlar. Rukiye Hanım'la konuştum. Ben kitabım çıktıktan sonra vallahi bunlar Hititçe elimizden gidiyor deyip de o metinlere imha da edebilirler, şunu da yapabilirler diye biraz endişelendim. O yüzden Rukiye Hanım'a sordum. Dedim bu şeyler bir 70 ciltten bahsediliyor. Bunlara erişim. Dedi ki Almanlar o ciltleri yayınladıktan sonra her kopyasından birkaç tane Türkiye'ye de gönderdiler. Bunlardan İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, Ankara Arkeoloji Müzesi'nde, hatta belki Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi'nde veya Türk Dil Kurumu Kütüphanesi'nde onun kopyaları varmış. Rukiye Hanım'dan ben bunu duyunca biraz rahatladım. Yani o çok önemli. Çünkü benim kanaatim Batılıların okuduğu tüm Hitit metinleri sil baştan yeniden okunması lazım. Zaten şöyle söyleyeyim, ben Japonca bilmiyorum, Çince de bilmiyorum. Siz de çoğunuz da bilmiyorsunuz. O yüzden bir Hititçe metni önümüze koysalar da bu Japon yazısına bir ses değeri biçin deseler yapamayız. Mümkün değil. Yaparsanız da bir şeyler uydurmuş olursunuz. Yani aslında ilgisi olamaz. Dolayısıyla Türkçe bilmeyen Batılıların Türkçe metinlere biçtikleri ses değerleri çok da doğru değil. Çok da doğru. O yüzden ben bu Hitit metinlerini sil baştan yeniden... Buradaki dinleyicilere bir açıklama yapmak istiyorum. Profesör Doktor Rukiye Akdoğan, Hitit konusunda Türkiye'nin en iyi uzmanlarından bir tanesidir. Birincisi bu. Yani beraber diyalog kurduğu kişiyi tanımanız açısından söylüyorum. İkincisi, Veysel Donbaz diye bir adamı tanıyorsunuz hepiniz zannediyorum. Veysel Donbaz Bey,
bir çalışma esnasında 3000 adet Hitit tabletini Almanlar bizden aldılar temizleme bahanesiyle. Bu açıklama çok önemlidir arkadaşlar. Bu 3000 adet uzun yıllar bize vermediler. Sadece Veysel Bey'den öğrendiğim şuydu, bunları geriye aldık. Yani bu metinleri geriye aldık. Arkeoloji Müzesi'ne geldi, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne geldi. Ama şu var, Almanlar bizden çok sayıda eser kaçırdılar, bunları da resmi yollardan yaptılar. Aslında milli bir hükümet gelirse, biz Almanlarla çok işimiz var. Yani onu sizinle bilgi olarak paylaştım. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Evet, Alman üniversitelerinin ortak çalışmasıyla bu metinler şu veya bu şekilde yayınlanmış. Ben onlardan kopyalama yaparak kitabımı aldım. Onları teker teker inceledim. Şimdi buradaki resim 3 sene öncekinden biraz farklı. 3 sene öncekinde aşağı yukarı doğrudan doğruya daha doğrusu Batılılar şöyle yapmışlar. Okudukları her Hitit metnine bir numara vermişler. Bir numara vermişler. Bunları şu CHT dedikleri veya bazı yerlerde CTH yazıyor. Yani bu Hitit metinleri katalogu veya Hitit metinleri katalog numarası diye. Ve de Hitit metinlerini gruplara ayırmışlar. Devlet anlaşmaları, kararnameler, dualar, sağlık önerileri, ondan sonra masallar, büyü ritüelleri vesaire gibisinden. Ve aşağı yukarı Hititoloji tahsili yapmış herhangi biri o numaraya bakarak hangi gruba ait bir metin olduğunu anlayabilir. Ben yaşlandım, o kadar ezberleyebilecek bir durumda değilim ama böyle yapmışlar. Şimdi bu internet sitesinde, kitapta bu internet sitesinin adresi var. Yani kolay herkesin erişebileceği bir internet sitesidir. Orada ben mesela bizi ilk başa koymuşlar. Devlet anlaşmalarını koymuşlar. Devlet anlaşmalarında listesini yapmışlar. O listede mesela en baştaki şu CTH 25 numaranın şu en baştaki DH harfine basarsanız hay Allah. Burada o metnin kaç paragraf olduğunu görüyorsunuz. Demek ki bu metin aşağı yukarı 6 paragrafmış. Oradan birinci paragrafa tıklarsanız şöyle bir sayfa açılıyor. Burada da zaten şurada paragraf 1 olarak onu görüyorsunuz. Bu birinci paragrafın 6 satırdan oluştuğunu görüyoruz. Burada 6 tane satır var. 6 satırı şöyle yapmışlar. En altına çivi yazısının hece açılımını koymuşlar. Onun bir üstüne heceleri birleştirerek kelimeleri oluşturmuşlar. Kelimelerle birlikte de cümleyi oluşturmuşlar. Yani normal Hitit cümlesi budur diye bir metin oluşturmuşlar. Onun karşısına da bunların Almanca'ya tercümelerini yazmışlar. Başka bir şansım olmadığı için ben bunları kullandım. Şimdi tabii bugün nasıl dilimizde bol miktarda Farsça ve Arapça kelimeler varsa Hitit zamanında Hitit metinleri içinde de bol miktarda Sümerce ve Akatça kelimeler var. Onu genellikle büyük harflerle yazmışlar. Yani Akatça ve Sümerce olanları.
Doğrudan Sümerce olanlar düzle, eğer büyük yazılıp aynı zamanda italik ise onun da Akatça olduğunu varsaymışlar. Bu ilk başta şu cümleye bakan herhangi bize hiçbir şey anlamaz. Anlamaması da gayet doğal. Ancak biraz dil bilgisi üzerine çalıştıysanız, yaptıysanız bazı şeyler size aşina gelmeye ve anlamınızı kolaylaştırmaya yarayabilir. Mesela burada lugal, kur, uru, hatti yazıyor. Bu bir kalıptır. Yani bütün metinlerde geçer. Bunun anlamı da şudur. Hatti ülkesi Hakanı. Hatti ülkesi Hakanı. Aynısı arkada da var. Bir lugal, kur, uru, Kizzuvatna. Bu da Kizzuvatna ülkesi Hakanı demek anlamına geliyor. Bu Zidanza Hakan'ın kendi adı. En başta bir kalıp daha var. Bütün metinlerde geçen. Bu da Almanlar bunu işte büyük kral diye tercüme etmişler ama bizim coğrafyamızda biz buna Hanlar Hanı veya Şahlar Şahı dediğimiz kelimenin tam birebir aynısı. En baştaki utu kelimesi, şurada utu kelimesi Sümerce güneş anlamına geliyor ama Hitit metinlerinde ben bazı yerlerde bunu ulu olarak okudum. Çünkü Türkçe'de T ile L arasında bir değişim söz konusu. Ulu olarak okuyabilirsiniz. Ayrıca Hakan anlamında da kullanıldığını gördüm. Sadece bir üst cümleyi açıklayacağım, ondan sonra geçeceğim. Burada denilen şu: Hanlar Hanı, Ulu Zidanza, Hatti ülkesi yani Hanlar Hanı, Hatti ülkesi Hakan'ı, Ulu Zidanza, Kizzuvatna ülkesi Hakan'ıyla Almanlar bir sözleşme imzaladı diye tercüme etmişler. Ben bunu biraz farklı okudum. Şimdi şurada bakarsanız benim şeylerde hem de sözlükleri incelediğim için şu kelime taks, ul. Taks sözünün ben dost anlamında olduğunu tespit ettim. Onun altındaki ul, dost ol. Ondan sonra yer, yani Hatti Hakanı ile Kizzuvatna ülkesi Hakan'ı dost oluyorlar diye bir metin oluştu. Onlar bunu taksul sözünü sözleşme anlamında kullanmışlar. Bence doğru değil o. Osman Hocam biraz toparlayabilir. Tamam. Bahtiyar Bey de konuştu. Anladım. Şimdi ben bu Hitit metinlerine baktım. Altından baktım, üstünden baktım, sağından baktım, solundan baktım. Neticede şunu gördüm. Bütün Hitit metinleri istisnasız az veya çok tahrifata uğramış. Bu tahrifat yüzünden Türkler bu yayınlanmış Hitit metinlerini anlayamıyorlar. 100 yıldır da Türkler bu dilin Türkçe olduğunu anlayamadı. Bu Hitit devletinin kuruluşundan 150-200 yıl kadar önce Anadolu'da büyük devletler yok. Hep beylikler mertebede, ya şehir devletleri veya sıradan beylikler var ve Anadolu'da da bir miktar Asurluların ticaret kolonileri var. Bu kavrum dedikleri. Onlardan bir Hakan'ın anılarını yazdırmış. Anılarını zannediyorum hem Akatça yazdırmış hem de galiba Türkçe yazdırmış. Ben onlardan sadece size 2 cümleyi buraya aldım. Burada benim görebildiğim kadarıyla bir de prensipte
şöyle bir yöntem kullandım. Batılıların yayınladığı cümleleri en başa koydum. Ve bundan tahrifat olduğunu hissetirsem acaba Hitit metninin aslı ne olabilir gibi araştırma yaptım. Bazen bir cümleye 10 dakikada çözdüğüm de oldu. Bazen bir cümleye bir hafta uğraştığım da oldu. Eğer metinde çok fazla tahrifat varsa bir de geri çevirmek için tahrifatı renklendirmeden faydalandım. Yani geri çevirirken okuyucu hangi sesi nereden alıp nereye koyduğumu, hangi kelimeyi nereden alıp nereye koyduğumu kolay anlayabilmesi, renklendirmeden faydalandım. Ama hepsi renklenirse insanın hem zihnini yoran hem gözünü yoran bir şey haline geliyor. O yüzden bazen ilk Almanların yayınladığı ilk cümleyi hiç ellemedim. Onun altına aynısını bir kopyasını yaptım. Bu kopya üzerinde renklendirme yaptım. O kopyadan da Hitit metninin aslını bulmaya çalıştım. Ve benim şundan bulduğum bu asılda şöyle. Sas, Azbit, Dikrus, buna aslında Almanlar İşkur diyorlar. Bu bir sözde onlara göre Sümerce bir tanrı adı. Bana göre yanlış. Ben onu göklerin tanrısının aşıkı Ertin. Bu ermek fiili günümüzde neredeyse unuttuk ama imex fiilinin eski söylenişi Bilge-Kağan'ın dilinde oldukça işlek, yani Orhun yazıtlarında çok işlek bir şekilde bu fiili kullanıyorlar ve Hitit çağında da kullanılıyor işlek bir şekilde. Ben onu göklerin tanrısının aşıkı Ertin. Yani Tanrım beni seviyordu anlamında. Yani Hakan kendini bir çeşit övüyor yani şeyde. Nereye gitti ya? İlk cümlede demişti. Tanrı'nın aşıkı ben idim. Sonra da Tanrımıza ben aşık oldum. Bunu bu şekilde belirledim. Bu tertemiz bir Türkçe ama tabii artık herkesin görüp anlayabileceği bir Türkçe değil. Aslında pek çok örnekler var da bunlar hepsi kitaptan alınmış metin kopyalarıdır. Daha fazla bence uzatmaya da gerek yok. Burada da kesebilirim de aslında. Yani Batılıların yayınladığı metinlerin hepsinde az veya çok tahrifat var. Bu tahrifatı düzelttiğiniz zaman metinler Türkçeleşiveriyor. Tabii herkesin anlayabileceği bir Türkçe değil ama gene de nispeten kolaylaşıyor ve onları zaten Türkçe bilmeyen birinin Hitit metinlerini anlamasını beklemek abestir yani. O yüzden metinlerin tercümesini mümkünse başka bir kaynaktan yapıyorlar. Mealen bir tercüme yapıyorlar. O da her zaman doğru değil. Şu çok ilginç bir cümle. Bu aslında bütün tarih boyunca bütün fatihlerin kullandığı bir deyim. Gündoğusundan günbatısına kadar ülkelerin tümünü yendim, kazandım anlamında bir cümle. Orada altında kitapta detaylarını okursunuz. Ne tür tahrifatlar yapmışlar, ben o tahrifatları nasıl düzelttim vesaire. Arkasından bir şey daha var. Bir cümle daha. Parlıyorsunuz değil mi hocam? Bitiriyorum. Bu da kim bu? Bitiki. Yani bitik dediği tablet,
Aynı zamanda kitap anlamına da geliyor, yazı anlamına da geliyor. Göz önünden kaldırıp okunamayacak karanlık bir dibi koyaysa aynen böyle yazıyor. Şeyde tam olmasa bile Almanca'ya tercümede ona yakın ama gene de bir takım saçmalıklar var. Bence devamını derim ki kitaptan okuyun. Kitaptan okuyun. Şimdilik bu kadar derim. Evet, Osman Hocam ağzınıza sağlık. Ne kadar güzel değil mi dostlar? Yani bizim nacizane... Bir dakika bir şey daha söyleyeyim. Tabii ben bunu niye yaptım meselesine gelince onun amacı da şuydu. Atatürk'ün bir tarih tezi var. O der ki biz en az 7000 yıldır bu coğrafyadayız. Adı üzerinde o bir tez. Kanıtlanmadığı sürece tezlerin fazlaca bir değeri yoktur. Bana göre Atatürk'ün tarih tezini kanıtlamanın birinci adımı Hititçe'nin Türkçe olduğunu kanıtlamak, ikinci adımı da Sümerce'nin Türkçe olduğunu kanıtlamak. Ben birinci adımı başardığım kanaatindeyim. Keşke yaşım biraz daha genç olsaydı da Sümerce'nin de Türkçe olduğuna dair epey deliller var ama üzerinde çalışılması lazım. Yani yeteri kadar çalışılmadı o konuda. Evet, ağzınıza sağlık hocam. Aklıma şey geldi. Yani bizim Zat-ı Şahaneler biliyorsunuz Hititçeyi İngilizceye bağlamakla meşguller. Bu arkadaşlara şimdi Osman Hocam'ın şu sunumunu göndermek lazım yani değil mi? Hititçeyi İngilizceye bağlamakla mükellef gören kendilerini böyle bu işte eda eden hocalarımıza bu sunumu göndermek lazım. Kendilerine çok teşekkür ederiz Öğütük Akademisi olarak. Müsaadenizle hocam size bu hediyemizi de sunmak istiyorum. Buyurun efendim. Şöyle, hocam şöyle alalım siz isterseniz. Şöyle alalım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim ama benimkisi ilk adım. Eğer dilin Türkçe olduğunu önce üniversite hocalarımıza, ardından bürokrasiye, devlet bürokrasisine, mümkün olursa ardından da siyasetçilere kabul ettirmenin bir yolunu bulmamız lazım. Bir yolunu bulmamız lazım. Çok doğru. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam.